Değerli arkadaşlar, hepinize selam olsun. Her şey yolundadır umarım. Bugün piyasa düzeltme yapmaya devam ediyor. Ufaktan bir tepki aldı bazı enstrümanlar ama pek yeterli gibi gözükmüyor. Yön aşağı gibi duruyor arkadaşlar. Bayağıdır, yani 2 hafta önceki kırılımlardan sonra orada insanların psikolojisini düşmeyecek diye inandırıp ondan sonra vermeye başladılar. Bundan sonra da yükselmeyeceğe inandırırlar. Bir yerden sonra tekrar almaya başlarlar arkadaşlar. Bu işler böyle dönüyor çünkü. Konumuz GRT, graf inceleyeceğiz ve GRT'yi de nasıl bir strateji güdebiliriz kendi adımıza, ona bakacağız. Hiçbir şeyi sana empoze etmiyoruz. GRT al mutlaka, öyle proje, böyle proje, hiç öyle bir niyetimiz yok arkadaşlar. Kimseye onu al, bunu al, güzelleme yap, ötekini kötüle, öyle bir durum yok. Tarafsız olarak gerçekçi bir şekilde teknik olarak inceleme yapmaya çalışıyoruz. Uçmuyoruz, kaçmıyoruz, sadece bakıyoruz. Bir fikir edinmeye çalışıyoruz üzerinde. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Açıklamalar bölümünde Telegram ve Twitter linklerinden de üye olabilirsin. Kanala üyelik olarak katıl tuşundan kanala katkıda bulunabilirsin. Katkıda bulunan arkadaşlar için üyelere özel videolarda çekiyoruz. Trade stratejilerimizi, araştırmalarımızı, incelemelerimizi paylaşıyoruz. Onunla ilgili de daha sohbete açık bir Telegram grubu oluşturduk. Onu da yavaş yavaş düzene sokmaya çalışıyoruz. Seni de bekleriz. Uzun vadeli yatırımcıysan bizim aramıza katılabilirsin. Kısa vadeliciysen zaten işin başından aşkındır. Birazcık vaktin yoktur, o yüzden kolay gelsin. Allah sana kolaylık versin deriz. Başka bir şey diyemeyiz. Şimdi GRT ile ilgili şöyle bir kafa karışıklığı vardı. Mesela CoinMarketCap'e bakıyorsun, arzı sınırsız gözüküyor. CoinGecko'da arzı sınırlı gözüküyor ve yani arzının da neredeyse %90'ından fazlasının da dolaşıma verilmiş olduğu gözüküyor. Birazcık baktım başka kaynaklara da, genelde GRT ile ilgili arzının sınırlı olduğu yönünde bir durum var. Onları gördüm. Yani sadece bir kişi arzı sınırsız demiş. O da mesela CoinMarketCap'e bakmış olabilir. CoinMarketCap bu konuda birazcık bizleri yanıltıyor bazı konularda. Birkaç tane oldu çünkü. Yani ona güvenerek söylüyoruz. Biz de her zaman söylüyorum ama üzerine basa basa. Şimdi GRT'nin arzı sınırlı ve arzının büyük çoğunluğu da dolaşıma vermiş. CoinGecko'nun yalancısıyız şu anda. CoinGecko'nun bize sunduğu verilere göre arzı sınırlı ve birçoğunda dolaşıma sürmüşler. Bu benim kendi adıma uzun vadeli yatırım stratejime uygun olan pozisyon, arzı sınırlı olan enstrümanlardır. Arzı sınırsız olan enstrümanları daha çok alsat, yani işlem hacmi iyi ise genelde işlem hacimleri de onların iyi oluyor. Alsat listeme almaya çalışıyorum uygunsa. Şu anki durum bu. Ethereum ağında. Burada başka bir şeye bakmamıza gerek yok. Yani cüzdanına bakıp da holders'lara falan bakmaya gerek yok. Zaten büyük çoğunluk proje sahiplerinin elinde oluyor her zaman arkadaşlar. Hemen dönelim grafik olarak bizim için en önemli unsur olan teknik analizine bakalım. Çünkü projesi şöyle güzel, böyle güzel, öyle güzel. Bunlar eninde sonunda dönüp gelip grafikte bakıp orada karar veririm. Ben kendi adıma söyleyeyim. Şimdi şöyle bir kabataslak bakınca beraber inceliyoruz arkadaşlar. Daha önce sadece ben bu şeyleri, kademeli alım seviyelerini çizmişim. Bir de canlı yayında sormuşlar. Orada da maliyet bölgelerini belirlemeye çalışmışım. Bir daha detaylı şimdi bakacağız. Şimdi 200 günlük fena çalışmıyor.
Şu anda 200 günlüğün üzerinde GRT'de fiyat. O yönden bir problem yok. Yani 200 günlüğün altında kapanış yapmadığı sürece bir problem yok. 200 günlüğe göre işlem açacaksan, kapatacaksan bilmiyorum. O senin bileceğin iş. Buna hemen kapanışlar olarak bakarsak 50 günlük birazcık meşakkatli gözüküyor arkadaşlar. Yani bayağı seni yoracak gibi duruyor. Ama bakalım, yakın plan yapalım. Ancak fena da çalışmıyor, ben size söyleyeyim. Yani kapanışları baz alırsan tabii. Kapanışları baz alırsan fena çalışmıyor 50 günlükte. 50 günlükle sen bilirsin, bilmiyorum. Birazcık daha vaktin olması lazım. Bu devamlı kontrol etmen lazım. 200 günlük birazcık daha rahattır. Yani işlemi açarsın. Ondan sonra 2 saatte, 4 saatte bir veya gün sonunda bakarsın. Altında kapanış var mı, üstünde kapanış var mı diye. Stratejisi çok basittir. 200 günlüğün üzerindeki kapanışlarda long açıyorsun. Bantın altındaki günlük kapanışlarda short'a dönüyorsun veya pozisyonu kapatıyorsun. Bekliyorsun, tekrar 200 günlük üzerine atarsa orada tekrar gireriz diye bekliyorsun. Çok basit. Şu anda 200 günlüğün üzerinde, oraya da 1 Kasım'da 200 günlüğün üzerinde kapanış yapmış. Ondan beridir bir problem yok şu anda. Piyasa kötü. Şimdi haftalıkta da bakacağız. GRT'ye merak etmeyin. Haftalıkta da bakacağız. Tam bir analiz yapmaya çalışacağız. Hangi strateji güdülebilir? 200 günlük tamamdır. 50 günlük vaktin varsa ona göre de işlem yaparsın. Ama tabii bu 200 günlük ve 50 günlükte kar alma noktaların belli yerlerde mutlaka karı alıp cebine koyman lazım. Tüm pozisyonu kapatmaktan bahsetmiyorum. Belli yüzdelerle pozisyonlarından kar alırsın. Belli miktarlarda bırakırsın ilerisi için. Sen bilirsin. Uzun vadeli yatırım stratejimizi incelersek, yani kademeli alım yaparak en azından eski zirvesine kadar bekleme pozisyonuna kendimizi adapte edebilir miyiz? Tabii ki edebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var, şöyle bir avantajlı durum var. Arzının sınırlı olması avantajlı. Çoğunun da dolaşımda olması, o da avantajlı. Ama o çoğunluğun da bir yerlerde yine toplanmış olması gerekiyor, biliyorsunuz. Yani ben götüremeyeceğiz bunu. Operasyon yapacak arkadaşlar, götürecek, bir şekilde yukarı götürecek. 2021 boğasında olmaması en büyük avantajı benim açımdan. Çünkü mesela çok iyi tekniği, çok iyi enstrümanlar var ama 2021 boğasında bakıyorsun 20x yapmış, 30x yapmış mesela. Diyorsun ki yani yapmış yapacağını, zaten buna girmeye gerek yok diyorsun. Şimdi GRT 2021 boğasında yokmuş zaten ortada. O yüzden oradan büyük avantaj. Yani bir iştahımızı kabartıyor, açıkça söyleyeyim, oradan dolayı. Kademeli alımda zaten birinci alım bölgesine de ulaşmış. 0.069 seviyesine 2022'nin Kasım'ında zaten ulaşmış. Buradan almak gerekiyordu zaten. Yani ilk alımı GRT'de buradan yapmak gerekiyordu. İkinci ve üçüncü kademe alımlarda şu sarı ve kırmızı çizgi arkadaşlar. Ben kendi stratejimi söyleyeyim. Ben genelde eğer uzun vadeli alıyorsam, ya bu al unut yeri çünkü buralar artık. Açık söyleyeyim. Yani burada aldım, burada sattım, tekrar burada alırım, tekrar satarım değil. Burada aldığını gıpraşmayacaksın. Koyacaksın, duracak artık. Fiyat nereden nereye gelmiş? Buradan mal almışsın, şanslı bir insansın bana sorarsan. Bu üç bölgenin, yani kırmızı çizginin altında ben maliyetlenmem bir daha. Ya benim GRT'ye ayırdığım para bu 3 bölgeden ibarettir. Bu 3 bölgede GRT'ye yatırım yaparım. Sonra artık en azından eski zirvesine gelsin diye beklerim. Şu anda ilk alım seviyesine zaten gelmiş ve üstüne atmış. Yukarılarda fiyat dolanmaya devam ediyor. Peki tekrar gelirse alır mısın bilmiyorum. Gelirse alırsın. Gelmezse yapacak bir şey yok. Aldın çünkü burası aldın seviyesiydi. Ama bu kripto piyasası hiç belli olmaz. Bir bakmışsın 2 günde sarı çizgiye, kırmızı çizgiye bile ulaşır fiyat. Ona göre
temkinli olmakta her zaman fayda var arkadaşlar bu piyasalarda. Fazla gaza gelmeyin. Açtığınız pozisyonları, yaptığınız işlemleri temkinli vaziyette kasanızı ve riskinizi yöneterek lütfen gerçekleştirin. Sonra pişman olmayın, paranızı kaybetmeyin. Paranızı kaybetmeyin, kurşununuz bitmesin, nasıl olsa para kazanacaksınız, merak etmeyin. Önemli olan parayı bitirme. Kaptırma kurda kuşa, market maker'a. Peki bu kanalın içinde benim gördüğüm bir de ayrıyetten başka bir şey daha var. Burada bir tabanda bir maliyet oluşumu söz konusu GRT'de. Yani bu bölgeler, şu grafiğe baktığın zaman, böyle bir formasyon gördüğün zaman şey duygusuna kapılıyorsun. Mal topluyorlar burada diyorsun. Tamam mı? Bariz bir şekilde yapacağın yorum bundan ibarettir. Şöyle bir açıklık yapayım. Aşağı yukarı bu en dipteki seviyede de bir operasyon yapmak için mal toplamışlar şeyde. 2022 aralığında. Hep Kasım aralığa denk geliyor arkadaşlar. Yükselişten önceki periyot. Burada da aynısı oldu bak. Eylül-Ekim'e denk geldi. Şu 3 bölgede 0.062, 0.1021 ve 0.1650 seviyeleri bir maliyet oluşturulmuş GRT'de. Maliyet bölgeleri olarak gözüküyor. Bu da ne anlama geliyor? GRT eğer buradan aşağılara bir daha uğramadan buradan hareketine başlarsa GRT buradan ortalama maliyet aşağı yukarı şey olacak. 0.11 seviyesi. Evet, 0.11 seviyesi GRT'nin ortalama maliyet bölgesi olacak. Yani buradan GRT yukarı bir hareket başlatırsa yarın öbür gün ki muhtemeldir, güzel de duruyor grafik. Bugün olmaz, 6 ay sonra olur, bilmiyorum tabii. Hiçbir şey bilemeyiz arkadaşlar. Bilemiyoruz. Yani biz götürmeyeceğimiz için tahtadaki efendime söyleyeyim, biz toplamadığımız için bilmiyoruz. Biz de onların peşine takılacağız açıkçası. Buradan hareketi başlatırsa ama maliyet bölgesi 0.11 seviyesi olacak. Yani sen 0.11 seviyesinden eğer GRT alabilirsen yarın öbür gün piyasayı daha da aşağı verirlerse ben kendi adıma söylüyorum, ben fırsat olarak görürüm. Yani 0.10, 0.11 seviyelerinden GRT'yi aldığıma sevinirim. Aşağı düşse dahi sevinirim. Çünkü buradan aldığım GRT'yi 0.11 seviyesinden aldığım GRT'nin %50 aşağısına, yani 0.50, 0.60 seviyesine bir tane daha aldım koyarım bu stratejiye dayanarak. Bir tane daha aldım koyarım. Onun da gelmesini isterim. Gelirse daha da sevinirim. İstiyorum çünkü GRT sahibi olmak istiyorum. Elimdeki coin miktarını da çoğaltmak istiyorum. Bu iki bölgeden alırım, bir daha da almam yalnız. Yani 1 ve 2 bölgeden GRT'yi aldım, yeter bana. Neyi gözetirim ondan sonra? GRT'de başlayacak harekette bizi alsın, eski zirvesini de üzerine kat be kat yukarı götürsün. Bizi memnun etsin diye bekleriz ki bir önceki boğada yok. Arzı sınırlı, arzının çoğu dolaşımda ve nitelikli bir proje bu arada. Yani boş değil. Gerçi boşlar da çok geliyor da ama boş değil gerçi. Ya ben GRT'nin buralarda durmasına hakikaten şaşırmıyor değilim arkadaşlar yani. Şöyle bir şey yapacağım, pardon. Bunun açısal değerlerini bulmaya çalışıyorum şu anda. 2 dakika bekleyin. Yani bu trend çizgilerine ben de inanmıyorum. Özellikle kripto piyasasında, ama bak GRT'de fena çalışmıyor. Bu arada hani yavrularda da çalışıyor. Yani yavru rallilerde de çalışıyor. 2-3. Ne beklersin şu anda GRT'den? GRT'den bekleyeceğin, eğer bu trendi çalışacağına inanıyorsan, trend çizip de kendine bir şeyleri empoze etme ama. Evi sattım, arabayı sattım. GRT çok gidecekmiş. Trende değdi. Oradan destek alacak. Ben buradan bir ton para kazanacağım diye düşünürsün. O trendi mirende alır aşağı.
tahtanın sahibi. Ve öyle kötü günler gelir ki millet elindeki GRT'yi aldım çok kazanacağım diyen insanlar bundan vazgeçerler. Ellerindeki bütün malı boşaltırlar, bomboş aşağı verirler. Yani şu anda gözüken 200 günlüğün altında kapanış yaparsa zaten tedbir amaçlı ben kaçarım. Bu 50 günlüğün altındaki bunun gideceği yer arkadaşlar tam buralara denk geliyor bu arada bir şey söyleyeyim size. Yani şu anda 50 günlüğün altında zaten kapanışı yapmış. Oradaki sarkma 0.11 seviyesine falan denk geliyor. Yani ben bugünden buraya bir tane alımımı koyayım. Bir de 0.60-65 seviyesine de bir tane alım koyayım. Ne olur ne olmaz iğne atarlar aşağı doğru. Yani buradan buraya şelaleyi yapar. Devam eder bir şelale gider buraları altına almaya gider. Belli olmaz arkadaşlar piyasa. Oraya hayatta gelmez. Öyle sen ne diyorsun falan. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Gelme ihtimalini söylüyorum. Bu piyasa çünkü ne olacağı belli olmaz. 2 günde bir bakmışsın %40, %60, %70 aşağı atmışlar piyasaya. Oluyor arkadaşlar. Çok olmuş. O yüzden pozisyon açtığın zaman dikkatli ol. Riskini kasanı yönet. Geri kalan boş iş. Geri kalan destek burası. Direnç burası. Öyle bir şey kripto piyasasında pek çalışmıyor. Sen kendin maliyetini kendin belirle. Bütün kasanı GRT'ye gömme. Buraya az bir miktar bence yatırım için bir şey ayır. Çünkü bu yatırımlık şu anda gözüküyor. Yani 0.069 seviyesi zaten birinci alım bölgesi olarak duruyormuş. Ben neden bunu almadım kendime hayıflanıyorum. Yeni listeme aldım GRT'yi. Yani biliyordum bakıyorduk da. Umarım gelir. 0.11'den bize GRT gelirse seviniriz. Sevinirim yani. Bak fiyat çok düştü diye üzülmeme gerek yok. Bana fiyat geldi diye sevinirim. Çünkü ben yatırım yapmak istiyorum. Yatırım yapacaksam da fiyatın bana gelmesini beklerim. Ben fiyatın peşinde koşmak istemem. Peki haftalıkta bakalım bir de. Son olarak haftalık kapanışlarına bakalım. Ki yine tekrar ediyorum bundan sonraki 2024 perspektifinde hatta 2025'in ortasına kadar olan bölümde eğer piyasayı takip edeceksen ve piyasanın nereden döneceğini hani boğada girdin acayip para kazandın ama nereden döneceğini kimse bilmiyor değil mi? Nereden döneceğini haftalık kırılımlara çok dikkat et. Tamam mı? Hani piyasa gitti aldı başını 6 ay, 9 ay, 12 ay, 15 ay yukarı yaptı. Bazı enstrümanlar diyelim. Veya bazıları 6 ayda yukarı attı. Çok iyi primler yaptı. Öyle oluyor çünkü. Altlarda, shitlerde 3 ayda, 6 ayda bir bakıyorsun 40x, 50x'ler geliyor. Günü geldiğinde. Dönüş yerini bulabilmen için ya ortalamalara bakacaksın ya da haftalık kırılım arayacaksın. Haftalık kırılım gördüğün zaman tedbir amaçlı oradan bir uzaklaşmak gerekiyor. Çok basit. Şu anki durum ne? GRT'de haftalık kırılım gelmiş mi? Evet. Evet gelmiş maalesef. Yani 1, 2, 3, 4, 5 hafta önceki şu dip noktası yani 0.15 seviyesinin değil mi? 0.15 seviyesinin altında daha gelmemiş özür dilerim. Bu haftaki kapanışı bekleyeceğiz. Eğer bu haftaki kapanış 0.15 seviyesinin altında bir kapanış gelirse yani bu çizginin altındaki bir haftalık kapanışta yapı bozulmuş oluyor şimdilik. Yapının bozulmuş olması cehennemin dibine kadar gidecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunları yapın yani bu işlerden çıkın. Korkmayın arkadaşlar piyasadan. Riskini kasanı yönetirsen hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Yani düşerken de buradasın, çıkarken de buradasın. Öyle bir şey yani bu piyasa. Hiç mi düşmeyecek piyasa? Hep mi yükselecek ya? Aldım 10 sene yükselecek mi zannediyorsun? Yok öyle bir şey. O yüzden gerçekçi yaklaş. Eğer GRT bu çizginin altına kapanış yaparsa GRT'den şu an itibarıyla bekleyeceğin GRT'nin tekrar yükselişe geçebilmesi için GRT'nin 0.18 seviyesi olan en yüksek haftalık kapanış seviyesine
seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış arayacaksın. Şu an itibariyle. GRT bu kapanışı yapar, devam eder. Bir tane yukarıda haftalık kapanış yapar. Sonra tekrar aşağıda bir haftalık kapanış yapar. O zaman koyuyorsun bir tane daha çizgi buraya. Buradaki tepe yaptığı haftalık kapanışa. Diyorsun ki bu haftalık kapanışın üzerinde bir haftalık kapanış arayacağım. Çünkü bu kapanış, bu pazar günü olacak kapanış kırmızı çizginin altında olursa yapı bozulmuş oluyor, açık söyleyeyim. Yani yapı bozulmuş oluyor. Ama tekrar üzerinde bir kapanış, kırmızı çizgi değil bu arada tabii. Burada yapacağı bir tepe ve dipten bahsediyorum. Ya da buradan topuklayıp bir önceki tepenin üzerine kadar sert bir şekilde yukarı atmasından bahsediyorum. Yukarıdaki kapanışta da tekrar yapı düzeldi, tekrar yön yukarı olarak bakabiliriz arkadaşlar. Haftalık bakmak kapanışlarda daha sağlıklı bu arada. Günlüklerde de fena değil. Kapanışlara göre işlem almak veya trade yapmak sağlıklı bir durum. Avantajları var, dezavantajları var. Bütün stratejilerin öyledir arkadaşlar. %100 strateji yoktur. Avantajlar, dezavantajlar var. Haftalık kapanışlar en azından seni acele ettirmez. Yani yukarıdan alırsın veya yukarıdan sonra kısa vadelilere göre hareket yaparsın. Daha sağlıklı gibi duruyor bana. Hem seni acele etmekten, yanlış kararlar vermekten kurtarır gibi duruyor arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Bu haftalık kapanış bu kırmızı çizginin altında gerçekleşirse GRT'de yapı bozuluyor. Biz de o zaman açık söyleyeyim 0.11'lerden almayı isteriz. 0.11 veya işte 0.10, 0.11 seviyeleri GRT'de uzun vade için yatırım yapılabilecek fiyatlar olarak duruyor arkadaşlar. Maliyet bölgeleri çünkü. Umarım yani GRT'si olanlar da vardır. Ben bu bölgelerden almak isterim gelirse. Gelmezse buradan döner piyasa, yani 2 gün 3 gün burada takılır. Bu eski zirvesi olan bölgeyi 0.18 seviyesini yukarı doğru aşar, devam eder yoluna. O zaman güle güle GRT diyeceğiz. Arkasından bakıp el sallayacağız arkadaşlar. Durum bundan ibaret. GRT ile ilgili bence 2024'te eğer bir boğa olacaksa, ki katman 1, katman 2'ler birinci dalgaları yaptı gibi duruyor zaten. GRT'nin burada bu boğanın yıldızlarından biri olma ihtimali yüksek. Zaten bu boğada da GRT adam akıllı bir prim yapmazsa yazıklar olsun, GRT edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yakında görüşmek üzere.